Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. ETS'ye geçenlerde 1.60 tam sürüm geldi. 1.60 beta'yı biz çekmiştik ama tam sürümde de ekstra bir şeyler gelmediği için, herhangi bir yenilik vesaire olmadığı için hemen hızlı bir şekilde çekme gereği duymadım. Zaten biz 1.60'da oynuyorduk. 1.60'ın tüm özelliklerinden bahsetmiştik. Sadece ekstra olarak beta'dan demo diyecektim. Beta'dan tam sürüme geçmiş oldu. Zaten hiçbir download da yapmadı. Ben 1.60 beta'daydım. Tam sürüme çektim. Hiçbir indirme yapmadı. Sadece beta'dan tam sürüme geçmiş oldu. Ekstra hiçbir yenilik vesaire gelmedi yani beta'dan sonra. Tam sürümde devam ediyoruz. Şimdi Promods da bu arada hızlı bir şekilde nasıl olduysa gerçekten 1.60 sürüm geldiği gün hemen Promods da güncellendi. Ben de indirdim Promods'un tüm dosyalarını yine. 1.60 Promods sürümündeyiz. Promods güncel artık. Ben video açıklamasına Promods'un linkini yani koymasam da olur. Zaten promods.net diye bulabiliyorsunuz ya da Google'a Promods diye yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacaktır. Promods'tayız. Şöyle göstereyim. Türk gözünden başlayacağız bugün. Şöyle. Promods'un bir önceki güncellemesinde Hopa gelmişti biliyorsunuz. Hopa'yı oynamıştık. Hopa'dan şöyle Batum taraflarına, şöyle Poti'ye doğru ne gitmiştik. Bu sefer Türk gözünden başlayacağız. Şurada güzel virajlı yollarımız var. Hopa'ya kadar gidemeyiz diye düşünüyorum. 301 kilometre. Bilmiyorum. Ben işaret attım Hopa'ya doğru. Artık gidersek. Gidemezsek de kısmet artık. Ne yapalım? Gidemezsek yolda bir yerde bitiririz. Aracımız HVT'nin Turismo'su arkadaşlar. HVT'nin otobüsleri de ve haritası da 1.60 sürme güncellendi. Haritasında da oynayacağız ama bugün Promos'tayız. HVT'nin Turismo'suyla bugün oynayacağız. Dur, mecburi molamız varmış. Onu kapatalım ya. Oynanıştaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu mecburi molayı kapatalım. Bununla işimiz yok bizim çünkü. Evet, hemen şöyle aracımızın içine de geçelim. Klavyemizi kenara alalım. Yavaştan yolumuza çıkalım. Aracı zaten biliyoruz. 1.60 sürümü. Güncellenmiş hali ve 2026 versiyonuyla. Şöyle kameramı da ayarlayayım. Aynen şu pozisyonda oluruz. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Birazcık camımızı açalım şöyle. Haydi bakalım, hazırız. Yolumuza çıkabiliriz. Hadi dayı geç. Biraz hızlı mı olsan acaba? O geçene kadar Ilgar Dağı geçidi. Ilgar Dağı geçidindeyiz. 2560 rakım, 2550 mi 2560 mı öyle bir şey yazıyordu, rakım varmış. Evet. Yolu görüyorsunuz zaten. Virajlar efsane. Hiç gaza basmanıza gerek yok. Araç alıp başına gidiyor zaten. O yüzden bol bol retarderle inebiliriz buralara. Ben bu arada Snowy Moon güncellemedim. Bir ona da baksam iyi olur. Ona da güncelleme gelmiştir kesin. En son 1.60 beta'dayken bir güncellemesi vardı. Onu yenilemiştim, güncellemiştim yani. Bir bakayım ona da videodan sonra. Şimdi aklıma geldi bak. Bak, videoya başladık ya. Hemen yine başladım hapşırmaya. Abi, videoya karşı alerjim var benim, anlamadım ki. Benim videoya karşı mı alerjim var? Videoya başlayınca hapşırmaya başlıyorum. Bak. Geliyorlar. Gerçekten videoya başlayınca oluyor. Bak, video öncesinde o kadar hazırlık yapıyorum. Direksiyonu önüme çekiyorum, işte standı. Kameraları ayarlıyorum, ışıkları ayarlıyorum. Bak. Vallahi şaka gibi ya. O kadar uğraşıyorum, bilgisayar başında oturuyorum. Hiç yok ama videoya girdiğim zaman başlıyorum hapşırmaya. Fren gücüm aşırı düşükte. Çok zor durdurdum.
İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bayağı fren gücü yerlerde yani. Sonuna kadar kapatmışım muhtemelen ben onu. Sizler de görün. Bir alerjim de yok benim. Hani kontrol test vesaire de yapılıyor. Herhangi bir şeye karşı alerjim de yok yani. Niye oluyor acaba? Gerçekten yani ilginç. Ay. Ah. Allah ne oldu lan? Şöyle bir gitti geldik sanki arkadan birisi çarpmış gibi. Ya arkadan birisi çarpmış derken geçen başımıza bir haller geldi. Yani gülünecek bir durum değil aslında da. Ya benim hadi sıkıntı değil de şimdi ilk şöyle oldu anlatayım sana. Sana diyorum anlatayım size. Başımıza gelenlere. Pazar günüydü. Babalar gününün olduğu gün. Şimdi benim bir abim var. Benden 8 yaş büyük. Evli, çocuklu falan. Babalar gününde ne yapacağız? Sabah annemlere, babamlara kahvaltıya gidelim. Orada babalar gününü kutlayalım. İşte babama hediye aldık. Onu falan veririz. Hep beraber ailece kahvaltı yaparız. Ondan sonra öğleden sonra herkes kendi işine bakar falan filan diye konuştuk. Sabah gittik kahvaltımızı yaptık. Hediyelerimizi verdik falan. Ondan sonra abimler işte biz çıkıyoruz işte alışverişe gideceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız deyip öğleden sonra evden çıktılar. Ben de biraz daha oturayım ben de çıkarım dedim. Benim de işlerim var eve geçeceğim işte video çekerim falan dedim. Biraz daha oturayım dedim. Abimler çıktı. 10 dakika sonra baktım abim arıyor. Açtım. Ne oldu dedim. Şuradayım dedi. Kaza yaptık dedi. Bir yayaya çarptım dedi. Eyvah dedim. Bir yayaya çarpmış. Hani arabaya çarpması sorun değil. Şehir içinde kaza olduğu için kaç kilometre hızla vurabilirsin ki yani herhangi bir arabaya. Sıkıntı yok. Yayaya çarptım deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü zaten. Yaya geçidinde bir yayaya çarptım dedi. Hem de yaya geçidinde. Eyvah dedim ya. Neredesin dedim hemen geliyorum. Söyledi yerine. Ana yol. Ya İzmir yolu. Balıkesir İzmir arası. Balıkesir'i bilenler vardır. Şehir hastanesine giden ana yol. 2 gidiş 2 geliş. Şeritli yol yani öyle söyleyeyim. Ortalama hız 70-75 maksimum hadi. Hız limitiniz bu. 70 yani. Yaya geçidi var. Ama çizgilerin hiçbirisi gözükmüyor tabii ki. O önemli değil. Tabela da var sonuçta. Sağ şerit, abim sol şeritten gidiyor. Sağ şeritte bir tane yüksek minibüs gibi bir şey durmuş. Yayaya yol vermiş. Abim fark ediyor bunu. Zaten 50-60'da falan gidiyormuş. Şu kapıyı açalım. 50-60'da gidiyormuş. Bu durduğuna göre yaya yol verdi herhalde diye. O da yavaşlıyor. Yaya geçidine doğru iyice yaklaşıyor. Bakıyor ortada yaya maya yok. Komple durmuyor. Çünkü orada otobüs durağı da var. Otobüs durağı da olduğu için belki de otobüs durağıyla alakalı durdu diye komple durmadan hafif hızda geçmeye çalışıyor. Yani hafif hızda 30-40 kilometre falan. Yaya direkt minibüsün önünden hızlı bir şekilde yola bir atıyor kendine. Abim fark ediyor, frene asılıyor. Baktı durduramayacak, çarpacak yani. Arabayı kaldırıma doğru sürüyor. Orta refüje yani şeye. Yeşilliklerin, ağaçların olduğu yere. Orta tarafa doğru sürüyor. Kaldırıma vuruyor lastiği. Ama yaya da panik yapıyor tabii o sırada. Hızlı bir şekilde yine karşıya geçmeye devam ediyor. Yani çalışıyor. Kendimi kurtarayım diyor o da. Sağ tampondan yayaya çarpıyor. 30 kilometre 40 kilometre hızla falan. Çarpıyor. Yaya havalanıyor. Ön cama sırtını vuruyor. Yere düşüyor. Allah'tan altına girmemiş yani. Hemen işte ambulansı arıyorlar. Ambulans geliyor. Yayayı alıyor. Hastaneye götürüyor. Ben de geldim o sırada tabii. Ben de geldiğimde hastaneye almışlar. Hani polisler yolu kapatmış. İşte işlemler yapılıyor. Fotoğraflar çekiliyor. Tutanakmış vesaireymiş. Alkol kontrolü falan yapılıyor. Ehliyet, ruhsat kontrolleri yapılıyor falan abimin. Arabada yengem ve yeğenim var. Küçük çocuk yani. 10 yaşında yeğenim var yani. O da korkmuş. Arabadan aşağı indirmemişler onu. O arabanın içinde duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok.
Arabada bir problem yok zaten. Sol lastik patlamış sadece abimin, hani şey, arabada bir hasar olmadığı için hani çocuğu hadi aşağı indirip bir de ambulansla vesaireyle korkutmayalım diye indirmemişler. Bu arada biz yanlış mı geldik ya? Konuşurken var ya, navigasyona hiç bakmadım. Hemen bir bakayım, bir saniye. Evet, niye böyle oldu? Bir bakayım. Biz şuraya döneceğimize buraya gitmişiz. Hemen ayarlayalım kendimizi. Şuradan dönelim. Neyse. Geldim ben de. İşte abimin yanına geldim, polislerle falan. Hani nasıl oldu, şöyle oldu, böyle oldu vesaire derken tamam dediler. Hani çekicinizi, sigortacınızı arayın. Çekiciyi çağırın. Aracı da kenara çekin. Fotoğraflar çekil çünkü. Aracınızı da kenara alın. Çekici gelsin alsın. Normal emniyetten bir ekip gelecek. Sizi karakola götürecek. İfadenizi alınacak. Kadın da o sırada ambulansla hastaneye götürdüler kontroller için. Hani bir şey yok. Ama kontroller için hastaneye gidildi. Neyse, ben tabii annemlerin evinden çıktığım için ailemin de haberi var. Dedim böyle olmuş, ben hemen gidiyorum deyip çıktım, çünkü hemen fırladım çıktım evden. Ondan sonra işte babam aradı, dedi neredesiniz, hemen geliyoruz biz annenle. Ya dedim böyle böyle, dedim çok büyük bir şey yok ama sonuçta yayaya çarpmış, bir insana çarpmış yani. Yayayı işte hastaneye aldılar ambulansla, abime ekip gelecek, karakola götürüp ifade verdirecekler işte. O sırada ailem geldi. İşte babamla annem geldi arabayla. Ben de kendi arabamla geldim. Ekip geldi. Abimi aldılar, karakola götürdüler ifade için. İşte babama da dedim, sen dedim hani abimin arabasının başında bekle, çekici geliyor. Anahtar bu. Abimin ruhsatı bu. Sen dedim arabayı çekiciyle götür. Abim ustasını da aradı. Pazar günü sanayi kapalı sonuçta. Adam da dükkanı açacak. Arabayı oraya bırakacaklar hafta içi. İşte tamiri bilmem nesi bakımı yapılacak vesaire gibisinden. Sanayiye sen dedim çektirirsin. Ben dedim annemi alayım, yeğenimi alayım, yengemi alayım. Şeye gidelim. Biz dedim hastaneye gidelim. Bir kadının durumuna bakalım. Kadının yanında olalım yani. Neyse ben aldım onları. Hastane de yakın zaten, hemen biraz ilerisinden sağa dönüyorsun. Hastane. Hastanenin bir köprüsü var. O köprünün aşağısındaki kavşak var. Yuvarlak bir göbek var. Kavşak var yani. O kavşaktan sağ tarafa döneceğim. Önümde araçlar gidiyor. Durdum. Önümde bir tane araç var. Soldaki araçları takip ediyoruz. Hani yol boşalsın, biz de çıkacağız. Öndeki, ama ben solumu görmüyorum önümde bir araç olduğu için. O gidecek ki ben solumu işte görebileceğim. Ben de ona göre hareket edeceğim falan filan. Burası toprakmış bu arada. Otobüs toprağa soktuk. Baktım önümdeki araç hareket etmeye başladı, gidiyor. Sol taraftan da bir araç akışı kesildi çünkü. O gitmeye başlayınca ben de ayağımı frenden çektim. Hani otomatik araba frenden çekince araba gidiyor ya kendisi. Gaza basmadan ayağımı frenden çektim, yolu göreyim diye kafamı sola çevirdim. Çevirmemle öndeki arabaya çarpmam bir oldu. Meğersem adam vazgeçmiş, tekrar frene basmış. Gitmekten vazgeçmiş yani. İlerlemekten vazgeçmiş ki soldan gelen bir araba benim gördüğüm kadarıyla yoktu. Ya uzak mesafedeydi ama geçmeyi tercih etmemiş. Onu da beklemeyi tercih etmiş. Ben de gidiyor diye ayağımı frenden çekip ben de sola bakayım. Sağa doğru döneceğim ben de çünkü. Müsaitse döneceğim, hastaneye geçeceğiz. Yani 2 saniye bile gözümü yoldan ayırmam. Yani önden ayırmam daha doğrusu. Ayağım frenden çektim. Sola bakmamla öndeki arabaya tekrar vurmam. Bir oldu yani. Aynı gün içerisinde ikinci bir kaza. Bir abim, bir ben. 10 dakika aralıklarla. Hani bizimkinde problem yok. 5 kilometre hızla çarpma öndeki araca. Problem değil. Biz de indik, hemen fotoğraf vesaire çektik. Adama anlattım. Dedim böyle böyle bir durum var. Hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Zaten o yüzden hani biraz da panik yüzünden de böyle olmuştur. Ama dedim ben dedim sonuçta sana arkadan çarptım. Dedim ne gerekiyorsa yapalım. Ama dedim hastaneye dedim gitmemiz lazım. Hemen dedim hani yapalım. Polis mi çağıracağız? Kendi aramızda mı imzalayacağız? Fotoğrafları çekeceğiz? Tutanak mı tutacağız? Ne yapacaksak hemen yapalım. Hemen dedim gidelim. Adam baktı, sen bana dedi telefon numaranı ver. Allah razı olsun yani. Sen bana telefon numaranı ver.
haberleşelim, siz hastaneye gidin. Tarih öğretmeniymiş sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ediyorum yani. Anlayış gösterdi. Telefon numaralarımızı aldık, fotoğrafları gönderdik birbirimize WhatsApp'tan. Ertesi gün haberleştik dedim. Hatta o gün akşamına ben aradım. Ya dedim böyle böyle kusura bakma hani. Akşama kadar karakolda geçti, hastanede geçti falan filan. Ha, onun öncesinde hastane tabii ondan sonra biz hastaneye gittik. Kadının raporları beklendi. Raporlar biraz geç çıkacağı için abim de karakolda yalnız. Abim aradım dedim ne yaptın? Hastane raporlarının gelmesi bekleniyor. Ondan sonra ifade hani alınacak. Rapor gelmeden ifadeye başlanmıyormuş. Tamam dedim. Ben dedim geliyorum o zaman. Sen dedim hangi karakoldaysan konum at. Çünkü annemler falan zaten hastanede. Onlar hani kadının başında. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece film çekilmiş, röntgen çekilmiş. Ama polis vesaire ambulans hastaneye gittiği için adli olaya dönüyor ya olay. Dedim ben dedim abimin yanına geçeyim, siz dedim kadının yanında durun. Abim dedim orada yalnız kaldı en azından hani çıktığı zaman ben dedim en azından arabayla alayım geleyim ona. Neyse ben abimin yanına gittim. Kadının sonuçları geldi. Temiz. Hiçbir sıkıntı, bir şey yok. İfadesini verdi. İmzasını attı. Çıktı. Tekrar hastaneye geçtik. Kadının yanına geçtik biz de. Kadın da tabii ifadesi alınacağı için onu da karakola çağırdılar. Kadın da karakola götürdük. O da ifadesini verdi. Herhangi bir şikayetçi vesaire de olmadı. Sağ olsun o da. Sonradan bir şey olur mu, dönüş yapılır mı o konuda bir şey diyemem ama o da şikayetçi olmadı. Ama yaya yolunda çarpıldığı için tabii ki onun bir cezası olacak abime. O ayrı bir konu. Neyse çok şükür o günü böyle akşam oldu, atlattık vesaire. Evlerimize geldik. Ondan sonra ben benim arkadan çarptım kişiyi aradım. Ya dedim böyle böyle. Ben dedim anca müsait olabildim. Ben dedim fotoğrafları zaten çekip sana atmıştım. Sen dedim serviste mi yaptırmak istersin yoksa özel sanayide herhangi bir ustada mı yaptırmak istersin? Sen dedim kararını ver, nasıl yaptırmak istiyorsan ben dedim her şeye okey derim. Ben dedim sana arkadan çarptım sonuçta. Suçlu olan benim. Sen dedim nasıl dersen. Ya dedi şimdi dedi serviste dedi yaptırsak işte aracı hani çok fazla hasar kaydı düşeceği için. Hani ne oldu? Benim aracın ön tarafında 2 tane boya çatlağı oluşmuş. Bende başka bir şey yok. Arkadan çarptığım kişinin de tampon bölümünde kastırdığı için park sensörlerinden birisi içine göçmüş. Tampon kastırdığı için üst taraf bagaj kapağının olduğu yere doğru plastik tamponun bombesinden dolayı boya çatlağı olmuş. Bir de alt tarafında birazcık boya atmaları olmuş. Bir de tampon yandan hafif böyle çıkıntı yapmış. Tamam dedim sen dedim nasıl dersen sanayiye dedim ne zaman dedim gideceksin. Ne zaman gideceksen beni ara ben de senin yanına geleyim. Neyse masraflar ben dedim karşılarım. Ha dedim servis dersen hani özel servis değil de normal aracının servisinde yapasın dersen o zaman hani iş resmiyete biner. Hani imzalarınızı atalım. Kasko sigorta neyse onlar hani karşılayacak sonuçta bunu. O şekilde dedim mi yapalım. Bir de görüşelim dedi sanayide. Ustalara gösterelim. Nasıl yapılacaksa ona göre şey yaparız. Ertesi gün oldu. Çarptığım kişi işte aradı ben dedi böyle böyle geçiyorum şuraya. Sen de oraya gelirsin tamam dedim. Ben de gittim 15-20 dakika içerisinde hemen. Normal özel servis hani aracın normal marka servis değil de özel servis yani sanayideki bir ustaya gösterildi. Sadece tampon sökülecek. Plastik kaynak olacak olan bir yer varmış. Plastik kaynak yapılacak. Park sensörü tekrardan yerine oturtulacak. Park sensörü sağlam çalışıyor çünkü. Bir de lokal boya yapılacak yerler var. Dedim nasıl dersen burada yaptırmak istersen ben hemen ödemesini yapayım. Fiyatını çıkarsınlar. Ödemesini yapayım. Tamam dedi burada yaptıralım dedi. İşte de şey olmasın hani hasar kaydı vesaire onlarla uğraşmayalım dedi. Tamam dedim. Ödemeyi yaptım. Helalleştik. Dedim kusura bakma yani böyle olmasını kimse istemezdi ama. O gün de o şekilde atlattık. Yani bir gün içinde başımıza gelenler bunlar da Allah korusun hani Allah beterinden korusun. Daha kötüsü de olabilir. Benlik bir sıkıntı yok. Hani ben
Sadece bir araca arkadan çarptı. Araç araca çarptı ama abimin kazası gerçekten sıkıntılıydı. Bir yayaya çarptı sonuçta. Hem de yaya geçidinde bir yayaya çarptı. Her ne kadar yani sağda durmuş bir minibüs komple görüşü kapatsa bile yine de yaya çarptı. Yaya geçidinde bir yayaya çarptığın için suçlusun yani. Yapabilecek bir şey yok. Her türlü suçlusun. Yani başımızdan böyle bir olay geçti. Videonun yarısından çoğunda bu şekilde bu mevzuyla konuşmuş olduk. Konuşurken de yolda karıştırdık. Bir de geri döndük yani. Yalnız yollar çok iyi ve yoldaki inekler şuna bak. Dayı hayvanlarını çek yoldan ya. Vallahi telef olacaklar. Allah. Anlaşıldı. Silecekleri açtık. Of. Çok yüksek bir şey bunun sesi. Havada yavaştan böyle akşama doğru gittiği için gün batımı gibi görsel çok iyi şu anda. Hiç gaza basmıyorum. Sadece retarder, bazen de hafif fren. Şu an bayağı öyle gidiyoruz yani. Bayağı köyden geçiyoruz.
Daha Batum tarafındayız. Şuradaki benzinliğe girip bitirebiliriz aslında ya. Şuraya şöyle girelim. Burada bitirelim. Hoppa. Lan nasıl çıktın oraya? Kaldırım kavisli olduğu için tam denk getiremedim herhalde. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle stop edelim. Dış kameramıza geçelim yine. Heh. Evet. Otobüsümüz parıl parıl parlıyor valla. Tam da böyle gün batımında. Şöyle. Böyle gün batımına karşı bitirebiliriz videomuzu. Şöyle yapabiliriz yani. Da şöyle dörtlerimizi yakalım. Güzel gözüksün. Şekil gözüksün. Evet arkadaşlar, video açıklamasına aracın indirme linki, yani HVT'nin linkini bırakayım ben. Hiç Discord bırakmayayım. HVT'nin linkini bırakayım, sitesinin linkini. Oradan Discord'a da ulaşabilirsiniz. Oradan kendileriyle gerekli bilgileri, araçla alakalı bilgileri vesaire alabilirsiniz. Haritamız zaten promos.net. Oradan direkt bulabilirsiniz ya da Google'a direkt Promos yazın, direkt sitesine zaten ulaşabiliyorsunuz. 1.60 sürümü Promos da güncellendi. Haberiniz olsun. Kanalımızda Promos nasıl yüklenir, nasıl çalıştırılır diyeyim daha doğrusu. Promos nasıl indirilir, nasıl yüklenir videoları var. Birden fazla var. Videoları izleyin, birebir aynısı. Hiçbir değişiklik yok. 3 sene önce de aynıydı. 5 sene önce de aynıydı. Bu sene de aynı. Hiçbir değişiklik yok. O yüzden Promos'la alakalı yeni bir video çekmemize gerek yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.